Selamlar Ali, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoda Dagger Hearts nedir, nasıl oynanır bunlardan bahsedeceğiz. Dagger Heart dediğimiz şey Dungeons and Dragons 5e oyununa benzer bir masaüstü rol yapma oyunudur. Bu oyun sistemini öğrenmesi daha kolaydır. Aynı zamanda hem oyuncular hem de Game Master'lar için daha derin ve özgün oyunlar sunar. Game Master'lar ve oyuncular için bu sistemi bu videoda detaylı bir şekilde açıklayacağız ve anlatacağız. Şimdi gelelim ilk kuralımızla başlayalım. Bu oyun sisteminde zarlarımız birazcık değişiyor. D20'ler yerine duality zarlar yani D12 zarlarımız geliyor. 2 D12'yi beraber kullanıyoruz bu oyunda. Bunlardan bir tanesi hope yani umut, bir tanesi fear yani korku zarımız. Bunların birbirinden farklı renklerde ya da farklı boyutlarda olması bizim işimizi daha çok kolaylaştırır. Çünkü oyunun başında bir zarımızı seçiyoruz ve bu umut zarım olsun diyoruz ve bu fear zarımız olsun diyoruz. Beraber atıp bunun sonucuna göre oyunu birlikte şekillendiriyoruz. Peki bu zarları biz ne zaman atacağız? Oyuncu bir aksiyon, bir saldırı ya da bir tepki gösterdiği zaman bu zarları atmalı. Şimdi gelin bunu bir örnek üzerinden beraber anlatalım. Game Master'ınız sizden bir agility aksiyonu zarı atmanızı istedi ve bunun da DC'sinin 15 olduğunu biliyorsunuz. Zarlarınızı atıyorsunuz ve umut zarınız 11, korku zarınız 4 geldi. Yani başarılı oldunuz totalde 15'e ulaştığınız için. Aynı zamanda umut zarınız daha yüksek olduğu için bir umut token'ı kazanmış oluyorsunuz. Bu tarz tokenlarınız yoksa bunları Shopier'den edinebilirsiniz. Shopier linkini de aşağıda bulabilirsiniz. Eğer ki umut zarınız 4, korku zarınız 11 geldiği durumda da Game Master'ınız bir korku token'ı kazanıyor. Ve siz yine başarılı olmuş oluyorsunuz ve bu ability'yi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Eğer ki 15'i yakalayamazsınız ama yine de umut diyelim ki 8 geldi. Korku zarınız 3 geldi. 11 ile başarısız oldunuz yani geçemediniz aslında ama yine de bir umut token'ı gene de kazanmış oluyorsunuz. Eğer ki son örnekte ikisi de düşük ama fear daha yüksekse yani fear'ınız 5, umut zarınız 1 geldiyse 6 ile başarısız oluyorsunuz ve Game Master'ınızla yine bir tane korku token'ı kazandırmış oluyorsunuz. Yani tam anlamıyla çuvallamış oluyorsunuz. Kritik bir durum var. Kritik zarlar. Eğer ki iki zarınız da 1-1, 2-2, 3-3-4, 5 12-12 gelirse her halükarda başarılı olmuş oluyorsunuz ve bir hop kazanıyorsunuz. Bunlara ek olarak bir de stres seviyenizi, stres slotunuzu bir tane temizleyebiliyorsunuz. Şimdi söylediklerim size birazcık karışık geliyor olabilir. Umut ne, hop, fear, stres bunlar ne? Bunlar bu yeni oyunda karşılaştığımız yeni ögeler ve hepsini bu videoda detaylıca anlatacağız. Şimdi umutla başlayalım. Önceki videolarda karakter sayfanızın nasıl olacağını detaylı bir şekilde anlatmıştık. Biriktirdiğiniz umut tokenlarınızı karakter sayfanızdaki umut slotlarında da görebilirsiniz. Bu umutlarınızı harcayacağınız 4 yer var. Bunlardan bir tanesi yetenek etkinleştirme. Birçok yetenek bir veya daha fazla hop harcamanıza, umut harcamanıza sebebiyet verir. Birçok domain yeteneğinde birden fazla umut harcamanız gerekir. Örneğin Splendor domainin altındaki Mending Touch özelliğini kullandığınız zaman 2 umut harcıyorsunuz. Ama bir yaratığın bir HP'sini ve bir stresini temizleyebilirsiniz. Umutlarınızı harcayacağınız ikinci bir özellik ise müttefiğinize yardımcı olabilirsiniz. Bir umut harcayarak müttefiğinize yardım edebilirsiniz. Bunu Game Master'ınıza açıklamanız gerekir. Eğer ki Game Master bunu onaylarsa müttefiğinize 1D6 avantaj zarı verebilirsiniz. Bu zarın sonucunu müttefik toplam zarın üzerine ekler ve oyun bu şekilde devam eder. Eğer ki müttefiğinizin zaten bir avantajı varsa 2D6 zarın atıldığında yüksek olanı kullanabilir sadece. Umutları kullanabileceğiniz üçüncü bir yerse deneyimlerinizi kullanmak. Sahip olduğunuz tecrübelerinizden, deneyimlerinizden bir tanesini gerçekleştirmek için bir umut token'ı harcamanız gerekir. Bu deneyimin neden geçerli olduğunu, benzer bir durumu daha önceden yaşayıp yaşamadığınızı Game Master'ınızın onaylaması gerekir. Ekstra deneyimlerinizi daha eklemek için birer tane daha hop harcamanız gerekir. Eğer ki Game Master'ınız mantıklı bulursa birden fazla hop harcayarak tek bir aksiyonu gerçekleştirebilirsiniz. Tek bir deneyimi. Ve umutlarınızı harcayarak yapabileceğiniz son etkinlik ise takım atışı. Yani tag team role. Bunu oturumda sadece bir defa gerçekleştirebilirsiniz. 3 umut harcayarak 2 oyuncu özel bir zar atışı yapar. Her oyuncu kendi duality zarlarını atar yani 2D12'sini. Ardından hangi sonucu almak istediklerini beraber seçerler. Eğer ki sonuçlarda umut başarılı gelirse her iki oyuncu da birer hop kazanır. Eğer korku gelirse Game Master iki oyuncu için de fear kazanır. Eğer bu hamle bir saldırıysa
her iki oyuncu da kendi saldırı hasarını atar. Toplam hasar birleştirilir. Hasar türlerinden biri fiziksel, biri büyü ise hangisinin geçerli olacağını birlikte karar verilir. Tag Team Roll sadece bir aksiyon sayılır. Herhangi bir geri sayım veya bir aksiyon sayacı bu hamleyi tek eylem olarak isimlendirir. Şimdi gelelim savaş, combat. Combat'ta inisiyatif yoktur. Oyuncular ne zaman oyuna dahil olacaklarını kendileri belirler. Daggerheart savaş sisteminde inisiyatif zarı diye bir şey yoktur. Oyuncular istedikleri zaman istedikleri reaksiyonu kendileri alabilirler. Eğer hikaye uygunsa bir oyuncu birden fazla aksiyonu tek başına alabilir. Peki Game Master ne zaman devreye girer? Game Master spotlight'ları yani sahneyi istediği zaman alabilir. Bunu yapmak için Fear tokenlarını harcaması gerekir. Ya da bir oyuncu korku zarını yüksek atarsa yine oyuna dahil olabilir. Ya da bir oyuncu tamamen başarısız olursa hem yapması gereken, tutması gereken sayıya ulaşamazsa ve Fear alırsa Game Master oyuna girer. Bu durumda Game Master bir düşmanı bedava olarak aktive edebilir. Bunun için bir Fear token harcamasına gerek olmaz. Eğer bir başka düşmanı daha aktive edecekse bir Fear tokeni kullanması gerekir. Eğer Game Master'ın korku tokenları kalmazsa sıra oyunculara geçer. Ama tokenlerin hepsini bitirmek zorunda değildirler. Daggerheart savaşları anlatı odaklıdır. Sistematik temellere dayanmazlar. Eğer ki mantıklı gelirse esneterek oyunu ilerletebilirsiniz. Diğer oyunlarda sıkça yaşanan sorunlar bu oyunda yaşanmazlar. İnisiyatifi yüksek gelen ama oynamak istemeyen oyuncuların sıkıntıları, problemleri bu oyunda yaşanmaz. Çünkü istediğiniz zaman ilerleyebilirsiniz. Şimdi gelelim hareketlere, menzilimize, neler yapabileceğimize. Daggerheart diğer oyunların aksine menzil hesaplamalarında daha esnek bir sistem kullanır. Menzil kategorileri: yakın dövüş yani melee, dokunma mesafesi, haritada bitişik kare 5 feet, çok yakın yani very close, 10 feet yani yaklaşık 2-3 kare, bir kartın kısa kenarı kadar. Yakın yani close. Karakter hedefin belirgin özelliklerini seçebilir. Odanın karşı tarafı, pazar tezgahı mesafesi yaklaşık 30 feet kadar. Haritada 6 kare yani bir kalem uzunluğu kadar. Uzak yani far. Görünüş seçilir, detaylar yok. Savaş alanının karşısı uzun koridor yani yaklaşık 100 feet kadar. Haritada 12 kare yani 60 feet kadar ama daha esnek kullanabiliriz. Çok uzak yani very far. Hedef görünür ama detaylar seçilemeyecek kadardır. Yaklaşık 300 feet kadar, haritada 13 kare ve daha fazlası. Menzil dışı yani out of range. Harita dışında kalan her şey olabilir. Yani menziller hikayenize uygun bir şekilde esneterek istediğiniz kadar uzağa ya da yakına isabet ettirebilirsiniz. Hareket kuralları: her turda bir aksiyonunuzu gerçekleştirirken yakına 30 feet'e yani yaklaşık 9 metreye kadar ilerleyebilirsiniz. Eğer ki uzağa ya da çok uzağa gitmek isterseniz hareketini o mesafeye odaklaman gerekir ve bu durumda Game Master senden bir çeviklik kurtarma atışı, bir agility zarı isteyebilir. Eğer ki başarısız olursan yolun yarısında kalabilirsin, yolun üzerindeyken saldırıya uğrama ihtimalin olabilir ya da yoldayken bir tuzağa düşebilirsin eğer ki yüksek bir yerdeysen ve bu menzili tamamlayamazsın. Ama bu da bir masaüstü rol yapma oyunu olduğu için Game Master'ın bu kurallara uymak zorunda değil ve bu kuralları birazcık daha esnetebilir. Bu tamamıyla üzerine olduğunuz hikayeye, senaryoya bağlıdır. Yani oyuncuların hikayeye göre doğrudan uzak mesafeye koşmasına izin verilebilir. Oyuncuların saldırı yapması. Bir saldırı gerçekleştirildiğinde önce silahın kendisi belirlenmelidir. Bu silahın hangi özelliğe dayandığına bakılır. Güç, strength, çeviklik, agility, zarafet yani incelik, finesse gibi vesaire vesaire. Silah yoksa karakterin uygun özelliği kullanılır. Strength, finesse vesaire vesaire. Uzmanlık proficiency puanı kadar D4 aratılır. Örnek broadsword yani geniş kılıç. Bu silah agility ile kullanılır. Oyuncu duality zarlarını atar. Atıyorum. 8 ve 4 geldi. Diyelim ki Umut 8, Korku 4 geldi. Agility bonusum artı 2 idi. Toplamda 12 artı 2, 14 oldu Umut'la. Geniş kılıcın özelliği olan Reliable artı 1 verir. Yani 15 etti. GM bu toplumu yaratığın savunmasıyla karşılaştırır. İsabet edip etmediğine bakar. Broadsword için hasar tipi D8. Atılan zar sayısı Proficiency bonusu kadar. Seviye 1'de Proficiency'niz 1 olduğu için 1D8 atılır. Diyelim ki 1D8 zar attınız.
Yeni geldi. 7 fiziksel hasar vurmuş olursunuz. Eğer ki asa ile vurmuş olsaydınız 7 magic hasar olmuş olacaktı. Şimdi proficiency, uzmanlık. Başlangıçta 1, maksimum 6. Yani ilerleyen seviyelerde maksimum 6d8 hasar vurabilirsiniz. Diyelim ki 1. seviyede zarları attınız ve crit geldi. Bunun hasarını hesaplarken 1d8'lerinizi atıyorsunuz, 7 geldi. Bir de d8'i maksimum alıyorsunuz, 8. Artı bonusunuz varsa bunu sadece bir defa ekleyebilirsiniz. Eğer silahın hasara bonus veren bir özelliği varsa bunu bir defa ekleriz. Bizim yoktu. 8 artı 7, 15 hasar vurursunuz. Peki Game Master ne yapar? Oyuncunun verdiği hasarı alır. Düşmanın hasar eşiği yani threshold ile karşılaştırır. Uygun HP slotlarını işaretler ve oyunun hikayesine uygun bir şekilde bunu anlatır. Siz de hasar aldığınız zaman kendi thresholdlarınıza göre bu slotları işaretleyeceksiniz. Şimdi hasarları anlatacağım. Ondan önce GM nasıl saldırır ona gelelim. GM oyunculara saldırmak için D20 atar. 2D12 değil. Üzerine düşmanın sahip olduğu bonusları ekler. Diyelim ki GM 12 attı. Düşmanın artı 2'si var yani 14. Ortaya çıkan 14 sayısını siz kendi evasion değerinizle karşılaştırırsınız. Bu karakter sayfanızın sol üst köşesinde yazar. Ekranda da görebilirsiniz. Eğer ki bu sayı sizin evasion değerinizle eşit ve daha yüksekse hasarı alırsınız. Oyuncu karakterinde 2 tane hasar eşiği bulunur. Majör hasar eşiği ve severe hasar eşiği. Örneğin majör hasar 7, severe hasar 15. Peki ne oluyor? Şu anda ekranda da gördüğünüz üzere eğer ki aldığınız hasar 1 ile 6 arasındaysa 1 HP slot işaretlenir. Eğer ki 15 arasındaysa 2 HP slot işaretlenir çünkü majör threshold'u geçti. Eğer 15 ve üzeri ise 3 HP slot işaretlenir çünkü severe threshold'u geçti. Hasarlarımızı azaltmak için ya da önlemek için armor kullanımı. Armor yani zırh kullanımı. Karakter sayfasında evasion simgesinin sağında yer alır. Ve bir sayı artık kalkan simgesiyle işaretlenir. Hasar aldığınızda bir zırh slotunu işaretleyerek aldığınız hasarın hasar eşiğini bir kademe düşürebilirsiniz. Yani severe'dan major hasara, major'dan minor hasara, minor hasardan hiç hasara indirgeyebilirsiniz. Sizin 5 tane zırh slotunuz olsa bile bir saldırıda yalnızca 1 slot harcayabilirsiniz. Bazı sınıflar bunu aşıyorlar ve 2 slot harcayabiliyorlar. İstisnalarımız tabii ki de var. Direkt hasarlar. Armorunuzun koruyamadığı bazı hasar türleri var. Psychic ve zehir hasarları gibi. Bunları direkt olarak alıyorsunuz. Yani zırh ile azaltamıyorsunuz. Geldik stres. Stres bir karakterin maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik baskıyı temsil eder. Bu hem saldırılardan hem de maruz kalınan eylemlerden doğabilir. Ne zaman stres alınır? Bazı yaratık saldırıları stres yaratır. Bazı yetenekler stres işaretlemeni gerektirebilir. Bazı başarısız zarlar ve bazı stresli durumlar GM tarafından stres işaretlemeni gerektirebilir. GM 1, 2 hatta 3 stres slotu bile işaretlemeni söyleyebilir. Stres slotları. Her karakterin belirli sayıda stres slotları vardır. Tüm stres slotlarınız dolarsa karakter vulnerable yani savunmasız olabilir. Yani ona karşı yapılan tüm saldırılar avantaj alabilir. Stres slotlarınız dolmanıza rağmen stres almanız gerekiyorsa bir HP slotu işaretlemeniz gerekir. 3 stres almanız gerekiyorsa ve slotlarınız tamamen doluysa bir HP slotu işaretlemeniz gerekir. Eğer ki bir tane boş slotunuz varsa o 3'ten bir tanesiyle slotunuzu doldurup ikisiyle de bir HP slotu doldurmanız gerekir. Tepki zarları, reaction roll. Tepki zarları karakterin bir tehdide anında nasıl tepki verdiğini gösteren özel zar atışlarıdır. Bunlar başka oyunlardaki saving throw'larla aynı sayılabilir. Bunu Game Master'ını size attırır. Peki ne zaman atılır? Bir tuzaktan kurtulmaya çalışırken, bir büyüden sıyrılmaya çalışırken ya da ani bir tehditten kaçmaya çalışırken. Peki zar mekaniği nasıl? Duality zarlarınızı atıyorsunuz. Geçtiyseniz geçtiniz, kaldıysanız kaldınız. Hop kazanamıyorsunuz, Game Master'ınız Fear kazanmıyor. GM Spotlight alamıyor yani o hamlesini alamıyor. Çünkü bir reaksiyon bu. Kritik başarılı olursanız etkiden tamamıyla kurtulabilirsiniz. Stres ya da HP temizlenmez. Hikaye devam eder ve kaynaklar değişmez.
Evet arkadaşlar, uzun bir video oldu biliyorum ama Dagger Touch sistemlerinin birçoğundan bahsettik. Duality zarlardan, korku ve umut tokenlarından, armor slotlarından, stres slotlarından, saldırı mekanizmalarından, hasar mekanizmalarından birçok şeyden bahsettik. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Gelecek videoda kısa ve uzun dinlenmelerden, ölüm konusundan, yaralanmalardan, avantaj dezavantaj durumlarından bahsetmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Eğer ki siz de bu umut ve korku tokenlarını almak isterseniz aşağıdaki Shopier linkinden satın alabilirsiniz. Eğer ki bu kendi yaptığım zarlardan da almak isterseniz bunu da önümüzdeki aylarda Shopier'e ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. Aynı zamanda bize destek olmak için Patreon linkimizden bizlere üye olabilirsiniz. Artık her ay her bir üyemize bir paket göndereceğiz. Bunun içerisinde bir mini DM dersleri, indirim kodları ve 3D baskı yapabileceğiniz bazı linkler göndereceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.